Selamünaleyküm, kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün bu arkamda görmüş olduğunuz 94 metrekarelik prefabrik evimizin tanıtımını yapacağım sizlere. İçini dışını hep birlikte gezeceğiz arkadaşlar. Kullanılan malzemelerden, oda büyüklüklerinden, binanın özelliklerinden elimden geldiğince, dilim döndüğünce sizlere bahsetmeye çalışacağım arkadaşlar. Yapım süreci, yapım aşamaları, müşterinin yapması gerekenler ve firmamızın yapması gerekenleri anlatmaya çalışacağım arkadaşlar size. Fiyat bilgisi ve detaylı bilgi için aşağıda açıklamalar kısmında web site adresimiz, sosyal medya hesaplarımız gibi iletişim adreslerimiz mevcut. Oralardan bizlere ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Videomuz hoşunuza giderse beğen butonuna basmayı unutmayın. Bundan sonra gelecek olan videoları da kaçırmamak için kanalımıza abone olup zil butonuna basabilirsiniz arkadaşlar. Hadi o zaman videomuza başlayalım. Evet arkadaşlar, 94 metrekare 3+1 prefabrik evimizin dış görünümü bu şekilde. Binamızın tavan taban yüksekliği 2.80 çalışıldı arkadaşlar. Evimizin yine ön cephesinde hem sağ bölümde hem sol bölümde iki tane cumba çıkıntımızı, kubbe çıkıntımızı görmektesiniz. Bu binamıza dıştan gerçekten estetiklik katıyor arkadaşlar. Evimizin çatı rengi yeşil metal kiremit kullanıldı arkadaşlar. Kiremit görünümlü saç. Bunun tabii ki de kırmızısı var, fümesi var, yeşili var. Bunu tamamen siz seçebiliyorsunuz arkadaşlar. Evimizin dış cephe renkleri olarak günümüzün modası olan antrasit yani koyu gri ve beyaz tonlarının hakim olduğu renkler çalışıldı. Evimizin doğramaları yani PVC bölümleri de beyaz çalışıldı. Dıştan gerçekten şık görünümü olan bir proje oldu arkadaşlar. Evimize bir de yakından incelemeye başlayalım arkadaşlar. Evimizin hemen giriş bölümünde üstü kapalı olacak şekilde 10 metrekare bir veranda alanı mevcut arkadaşlar. Hemen sol tarafında da üstü açık alanı olacak şekilde yine açık veranda tarzında kullanılabileceği bir alanı mevcut arkadaşlar. Evimizin dış cephesinde yalıpan dediğimiz kat kat desenli, ahşap desenli kaplamamız uygulandı arkadaşlar. Yine betopanın ürünüdür. Ahşap desenli bir kaplama çeşididir. Yalıpan dediğimiz kaplama arkadaşlar. Tabii ki de taşonit dediğimiz diğer taş görünümlü kaplamalar veya direkt doğal taş kaplamalar çalışılabiliyor arkadaşlar. Evimizin girişinde şu şekilde şık bir çelik kapı karşılıyor arkadaşlar bizi. Evimizin yine tavandaki boya işleri, lamba prizleri tamamen takıldı. Şu an artık yavaştan teslimatına geçiyoruz arkadaşlar. Yavaştan evimizin içine doğru geçelim artık. Evimizin girişinde 6 metrekarelik bir hol alanı karşılıyor arkadaşlar bizi. Hemen tam karşımızda bir odamız, sol arka köşede bir odamız, sağ tarafta tuvalet banyomuz ve tam sağımızda da bir tane daha yatak odamız mevcut arkadaşlar. Sol tarafımızda da kapıyla bir bölme olmadan hemen açık mutfak salon alanına geçebiliyoruz arkadaşlar. Hemen tam karşıdaki odamızda anlatmaya başlayalım. Bu odamız totalde 12 metrekarelik bir oda arkadaşlar. 3.10'a 3.75 genişlik ve derinlikte olacak şekilde 12 metrekarelik bir odamız arkadaşlar. Evimizin zemininde, iç cephede, zemin kaplamasında tamamen seramik işlemi uyguladı müşterimiz. Hemen burada arka tarafa bakan bir tane aydınlık olması için ve hava alması için bir penceremiz mevcut. 120'ye 120 genişliğinde arkadaşlar. Odamızın diğer taraftan da genişliği bu şekilde. Çocuk odası olarak kullanabilirsiniz. Ebeveyn yatak odası olarak kullanabilirsiniz. Tamamen rahat kullanım olan bir odamız. Bu odamızdan sonra hemen yine bunun yan tarafında olan yine boyut olarak 12 metrekare bir odamız daha mevcut. Yine 3.10'a 3.75 genişlik ve derinlikte olacak şekilde totalde 12 metrekare bir odamız daha mevcut arkadaşlar burada. Burada da yine 120'ye 120 bir penceremiz çalışıldı. Evimizin tamamen iç cephesinin tamamında seramik işlemleri uygulandı arkadaşlar. Bu odamızdan sonra tuvalet banyo alanımızda hemen hızlıca bir bakalım. Burada da 5 metrekarelik bir tuvalet banyo alanımız mevcut arkadaşlar.
klozet bölümü, duşakabin bölümü, burada da lavabo bölümü mevcut arkadaşlar. Yine tabii ki buraya çamaşır makinesi vesaire rahat bir şekilde sığabiliyor arkadaşlar. 5 metrekarelik tuvalet banyo alanımıza çamaşır makinesi, lavabo, duşakabin ve tuvalet alanı rahat bir şekilde sığabiliyor. Tuvalet banyo bölümünden sonra son yatak odamızda hemen hızlıca bir bakalım arkadaşlar. Buradaki yatak odamızda 15 metrekare büyüklüğünde bir yatak odamız arkadaşlar. Hemen ön bölümünde cumba çıkıntımız, kubbe çıkıntımızı görmektesiniz arkadaşlar. Bu odamızın genişliği de 4.10'a 3.75 olacak şekilde arkadaşlar. Hemen diğer taraftan da odamızın genişliğini sizlere göstereyim arkadaşlar. Yine evimizin iç cephede de boya işlemleri, lamba priz işlemleri tamamen yapıldı arkadaşlar. Şurada diğer yapmış olduğumuz 3 tane daha binayı görmektesiniz arkadaşlar. Son olarak açık mutfak salon alanında hızlıca bir bakalım arkadaşlar. Burada totalde 38 metrekarelik bir açık mutfak salon alanı var arkadaşlar. Dediğim gibi çelik kapıdan girdikten sonra salon bölümümüze herhangi bir şekilde kapı koymadık. Açık bir şekilde, rahat bir şekilde ulaşımını sağlayabiliyor. Ama şurada küçük bir hol alanımızı bıraktık. Tabii ki de diğer kapılarımızın önü kapansın diye. Açık mutfak salon alanımız arkadaşlar gayet ferah olacak şekilde her cephesinde aydınlık olsun diye her cephesinde bolca pencere çalışıldı. Hemen salon bölümümüzün önünde de kubbe çıkıntımızı görmektesiniz arkadaşlar. Salon bölümünün tam sağında devamında ise açık mutfak bölümü çalışıldı arkadaşlar. Yani burada salon ve mutfak aslında ayrıymış gibi L şeklinde çalışıldı. Bu gerçekten çok tercih ediliyor ve bizim de gerçekten çok hoşumuza giden bir açık mutfak salon alanı arkadaşlar. Yani dümdüz odanın içinde açık mutfak salonu almasındansa hemen bir L şeklinde dönüp mutfak tezgah dolap alanının o L şeklinde kalan kısımda olması eve gerçekten ferahlık katıyor. Burada mutfak tezgahımızın dolap bölümünün takıldığını görebiliyorsunuz. Yavaş yavaş artık tüm işlemleri tamamlanıyor. Hemen orta bölümde de bir ada bar alanı olacak arkadaşlar. Yavaş yavaş artık evimizin tamamen tüm işlemleri tamamlanıyor artık arkadaşlar. Evimizin taban yüksekliği 2.80 çalışıldı arkadaşlar. Duvarlarımız betopan, strafor, betopan şeklinde pres paneller halindedir. İç cephede herhangi bir şekilde birleşim elemanımızı görmemektesiniz. İç cephede alçıpan kaplama, alçı sıva işlemleri yapıldı. Dış cephede de aynı şekilde herhangi bir birleşim elemanımızı görmemektesiniz. Dış cephede de yalıpan kaplama ve boya işlemleri yapıldı. Artık binamızı bu şekilde müşterimize teslim ediyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, 94 metrekarelik prefabrik evimiz bu şekildeydi. Elimden geldiğince sizlere anlatmaya çalıştım arkadaşlar. 3+1 prefabrik evimizde 3 odamız, açık mutfak salonumuz, tuvalet banyo alanımız ve 10 metrekarelik verandamızla birlikte gayet kullanışlı bir projemiz oldu arkadaşlar. Muğla Bodrum'da yapmış olduğumuz bu proje aynı arazi içine toplamda 4 tane yapıldı. Diğer evlerimizin zaten başta introda da drone görüntülerinde de gördüğünüz aynı arazi içinde yapmış olduğumuz 4 adet binamızdan birisiydi bu. Her evimizin tabii ki de ayrı ayrı videoları gelecek kanalımıza. Onları da kaçırmamak, izlemek için kanalımıza abone olup zil butonuna basabilirsiniz arkadaşlar. Fiyat bilgisi ve detaylı bilgi için aşağıda açıklamalar kısmında ve sabitlenmiş yorumlarda web site adresimiz, sosyal medya hesaplarımız gibi iletişim adreslerimiz mevcut arkadaşlar. Oralardan bizlere ulaşabilirsiniz. Videomuz hoşunuza gittiyse beğen butonuna basmayı unutmayın. Bundan sonra gelecek videolarımızı da kaçırmamak için kanalımıza abone olup zil butonuna basabilirsiniz arkadaşlar. Hoşça kalın, iyi seyirler.